Efendim tam da kelime anlamını bize ifade eden bir makamla yani neva makamıyla ses, müzik makam anlamına geliyormuş kelime anlamı. Neva makamıyla birlikteyiz. Hemen sözü işin doktoru Sami Dural hocama, doçent doktor Sami Dural hocama bırakıyoruz. Neva makamı deyince ne anlıyoruz hocam? Evet, neva makamı yine biz adetimizi devam ettirelim. Bir uşak dörtlüsüne temel yapılardan olan değil mi? 6 tane temel yapı vardı. O uşak dörtlüsüne bu sefer rast ekliyoruz. Bu kadar basit. Neva dediğimiz zaman uşak dörtlüsü artı rast beşlisi anlayacağız. Hemen gösterelim dizisini. Karar perdesi o zaman. La. Bu La. da la'dır. Çünkü neva Dügah. tabi Hüseyini gibi makamlar bir sonraki de olacak. Geçenki derste biraz bahsetmiştik. Hep uşak zeminlidir. Uşak çok temel bir yapı ya. Uşak zeminli makamları sayarsak hocam. İşte buraya kadar- Uşak, Neva, Hüseyini, ileride göreceğimiz Göreceğim, Beyati, evet. karar bölgesi bakımından Karciğer gibi böyle bir silsile var. Ondan sonra şimdi Neva'dayız işte. Uşak dörtlüsü geldi ve yukarıda Rast beşlisi geldi. ne Yani, kadar yakındın birbirine. Tabii. Aynen öyle. Bakın. La kararlı. Çaldık uşak dörtlümüzü. Buradan itibaren Rast beşlisi. Gördüğünüz gibi. O fa diyez o rastlığı verir. Rast beşlisi çaldıktan sonra aşağı yine uşaklı düştük. İşte neva makamı budur. İskelet. Budur yani. Budur. Bu kadar. Peki neva makamından şöyle bir ufak bir duyum alabilir miyiz hocam? Tabii ki. Tabii. O duyumdan önce yine şöyle bir nüansı anlatalım mı? İşte yaşlılık. Evet, nüanslarını alabilir Tabii ki, miyiz hocam? Tabii. Biraz daha böyle derinlemesine girelim işin yine. Neva makamı uşak zemini dedik ya. Fakat uşak makamından ayrılan tarafı ne acaba şimdi? Tamam, kategorize ettik orada. Nüansı şudur. Neva perdesi de neva perdesidir ya. Re notası. Buradan bile bir ipucu sağlar bize. Bu etrafta hareketli bir şeydir bu. Burası. O yüzden bu tel var ya, bu nota. O si notasını, do notasını da kendisine çeker. Uşak'ta hatırlıyorsanız la esası olandı, kendine çekiyordu. Uşak oluyordu. Re'nin biz bunu kendine çekmesi izin verirsek bu sefer neva duyacağız. Bakın. Bu atlayışları da çok yapar. Hangi tellere dokunduk Tabii. hocam? Re, la, la. Mesela şu an udunuz kucağınızda. Aynen öyle. Re, la yaptınız. yapın. Bir nevaya yol alırsınız yani. Bu sefer şöyle bir yapalım mı hocam? İşte re, la. Sesleriyle seyri yaparken ufak böyle mırıldanalım. Onlar da notaları yapsınlar mı sizle beraber? Tamam, tabii ki. Heh. Şimdi re, la, la. Hadi bakalım bir deneyin Evet. izleyicilerimiz. Denediniz. Sonra buna şöyle bir şey ekleyebiliriz. Biraz daha aşina olanlar sazlarına. Re, la, sol, si, do, re. Bu bir namedir mesela. Okan'cığım yakın alıyoruz değil mi? Tamam. Bakın. süpersin. Re, la, sol, si'ye dikkat edin. Nasıl re tarafından çekiliyor? Bakın uşak çalsaydık olacaktı. Fark ediyor musunuz arada? Biraz daha pes Tabii gibi. o uşakta pes. Evet. Çünkü la kendisine çekecek ki uşak duyalım makam olarak. Ama neva makamı duymak istiyorsak buradaki uşağı bu nüansla icra etmemiz lazım. Re izin vereceğiz çekmesine. Si do re. Bak şimdi re'deki rast. Re sol fa re mi re. İşte neva. Bu kadar bile yapsanız neva'ya karşı duyurursunuz. Yani neva, evet, şu anda bu arkadaşımız neva yapıyor. Derinlemesine bir şey söyledik. Bu anlamda seyir yapalım bakın kısaca. Bak bu neva estetiği, neva karakteri. Hiç uşakla alakası var mı o anlamda? Evet. Uşak çok farklı. Uşak Farklı. burayı böyle önemsiyordu bakın. Kıyaslama adına göstereyim. Bu uşak. Ne kadar farklı mı estetik? Neva İşte bu neva. Bu da derinlemesine biraz işi anlamak isteyenler için ayrıntılı bir anlatım olsun. Çok güzel bir anlatım oldu hocam. Şimdi ses çerçevesi, sesleri bile aynı olup Tabii. o aynılık içerisinde nasıl farklılıklar var? Aynen öyle. Önemli işte olan bu bu. Türk müziğindeki karakteristik sanatları estetiktir. Bu yönde vardır. Şunu kaçırmayalım. Alel gibi adamlar, müzik insanları, bilim insanları kategorize etmek durumundaydılar çağları içerisinde. Bize çok güzel miras bıraktılar bana sorarsanız. Güzel anlamlandırıyoruz. Bakın dikkat ederseniz 6 adet kaç videodur? 6 adet temel yapıdan başka bir şey konuşmuyoruz. Ve bunu size teşvik ediyorum. Bunu gördükten sonra yine bu müziğin karakteristik özelliği vardır. Onu da bu hani gündemden çıkartacağız anlamına gelmesin. O kategorize şekle düşündükten sonra bu nüansları da gündeminize alırsanız
nasıl diyeyim, yabancılaşmazsınız, korkmazsınız, bu müziği daha sıcakça algılayabilirsiniz. Bu videolarda buna vesile olsun diye. Şimdi Arel gibi bilim adamları dedin ya hocam. Bir an böyle geçmişe gittim. O imkansızlıklar içinde ne ızdıraplar çektiler. Şu anki günümüzün teknolojisi onlarda olsaydı vallahi de billahi de hani böyle bir argo tabirdir biraz. Öttürürlerdi. Gerçekten öttürürlerdi. Bu interneti, YouTube'u, onu bunu kullanıp bize bu müziği işte o 2 tane majör minör kalıbından bizim 6 bu temel yapı taşına nasıl dönüştürdüğünü, Ne güzel ifade işte ettiniz. neler aynen ne güzel ifade ederdi. Derdini çok iyi anlatabilirdi ki o kadar imkansızlıklarla bugüne taşımışlar. Ben hepsine rahmet diliyorum. Saygılarımı, sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum kendilerine. Bir neva ile o zaman Olur. Dinleyenlerimize veda ederken söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Zekai'de de söylesin. Yine bağlandığı dil bir nev nihaledesin. Bir kısmını çalmış olalım. Bakın ne güzel işlemiş eseri.